Herkese merhaba. İnşaat mühendisliği tarihin en eski mesleklerinden biridir. Her ne kadar inşaat mühendisliği tanımı çok eskilere dayanmasa da biliyoruz ki antik Yunan medeniyetinden uzak doğu ülkelerine kadar pek çok medeniyet inşaat mühendisleri sayesinde kalkındı. Bu videoda sizlere en ünlü inşaat mühendislerini anlatacağım. Ve öyle isimler var ki hiç aklınıza gelmeyecek isimler var. Bu videoyu izledikten sonra aklınızda sizin de şu fikrin oluşacağına eminim. İnşaat mühendisleri genel olarak toplumun yönetici kadrosunu oluşturmuşlar. Yani devlet başkanları, hükümet kabineleri, kulüp başkanları gibi. Ancak benim fark ettiğim şu oldu. Sosyal mesleklerde çok fazla inşaat mühendisleri yok. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar var. Örneğin çok fazla müzisyen inşaat mühendisi yok. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Size çok ufak bir tüyo vereceğim. Listenin geri kalanı hakkında fikir yürütebilmeniz için 11 Eylül saldırılarının faili Usame Bin Laden bir inşaat mühendisiydi. O saldırılarda hatırlayacağınız üzere yaklaşık olarak 3000 kişi hayatını kaybetmişti. Bu konunun detaylarına birazdan yer vereceğim. Hazırsanız videoya başlayalım. Listemizin bir numarasında Aziz Yıldırım var. Her zaman onurlu yaşayın ve doğru bildiklerinizi her zaman söyleyin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım bir inşaat mühendisiydi. Gazi Üniversitesi'nden mezun olan Aziz Yıldırım 1998 ile 2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetti. Ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Bizim hayatımız stresli maalesef. Kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe 6 kez Süper Ligi kazandı. Ve yine Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe 3. yıldızı da armasına taktı. Özgür Yankaya bir daha bizim maça gelemez. Gelirse o stat'tan çıkamaz yani. Listemizin 2. numarasında Fikret Orman var. Yine bir kulüp başkanı. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman 2012 ile 2019 yılları arasında Beşiktaş'ın kulüp başkanlığını yaptı. Beşiktaş bu dönemde 3. yıldızı da armasına taktı. Koşuyorlar. Gökhan Töre ortaya yaptı. Mario Gomez! Gelelim bir başka kulüp başkanına, Sadri Şener. Sadri Şener 2 ayrı dönemde toplam 7 yıl boyunca Trabzonspor'u yönetti. Ancak ne yazık ki başkanlığı döneminde herhangi bir şampiyonluk sevinci yaşamadı. Sadri Şener İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı ve aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de eski başkanlarından olan Faruk Ilgaz da yine inşaat mühendisi ünlüler arasında. Faruk Ilgaz İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarından. Gelelim bir başka kulüp başkanına. Florentino Perez. Real Madrid kulübünün başkanı olan Perez yine inşaat mühendisi kulüp başkanlarından biri. Perez dünya yıldızlarını tek bir takımda topladığı Los Galacticos projesinin de sahibi. Beckham, Figo, Ronaldo gibi isimler de yine Perez döneminde Real Madrid'e katılmıştı. Ronaldo ceza sahasında Ronaldo ve gol! Gelelim bir başka isme. Sosyal olarak ön plana çıkan nadir inşaat mühendislerinden biri Tolga Çandar. Türk halk müziği sanatçısı ve siyasetçi olan Tolga Çandar bağlama ve gitar çalabiliyor. Kendisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun bir inşaat mühendisi. Özyeğin Üniversitesi'ni kuran, vakfın sahibi olan Hüsnü Özyeğin de yine bizim listemize yer alan ünlü inşaat mühendisleri arasında. Kendisi 2010 yılında Forbes Türkiye'nin en zengin insanıydı Türkiye için. Şu anda da listede 5. sırada. Gelelim listemizdeki bir başka isme. Gustavo Eiffel. Evet, bildiniz. Paris'teki o meşhur Eiffel Kulesi'nin fikir sahibi de bir inşaat mühendisiydi. Gustavo Eiffel inşaat mühendisliği diplomasının yanında aslında bir de mimarlık diplomasına sahip. Gustavo Eiffel ile ilgili çok küçük bir not daha eklemek istiyorum. Amerika'nın meşhur sembolü özgürlük anıtının armatürünü tasarlayan da yine Gustavo Eiffel'di. Yalova'nın eski belediye başkanı olan Barbaros Binicioğlu 2011 ile 2014 yılları arasında da Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldı. Sen kimsin bilmiyorum ama Polat Alemdar olmadığın kesin. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Barbaros Binicioğlu listemizdeki inşaat mühendislerinden. Gelelim bir başka isme, Oğuz Atay. Tutunamayanlar kitabının yazarı Oğuz Atay da ünlü inşaat mühendisleri listemizde yer alan isimlerden. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Oğuz Atay'ın yayımlanmış eserleri şunlar: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Korkuyu Beklerken, Oyunlarla Yaşayanlar, Günlük Eylem Bilim. Gelelim bir başka isme. Mimar Sinan ya da diğer bir adıyla, yani aslında inşaat mühendisliği kavramının daha sonra ortaya çıkmasından dolayı böyle söylüyorum, İnşaat Mühendisi Koca Sinan. Aslında Mimar Sinan'ın böyle anılmasını gerçekten çok istiyorum ama mimar kelimesi biraz daha dilimize rahat oturduğu için hep Mimar Sinan olarak anılmış. Ama aslında yaptığı eserler evet mimarlık olarak gerçekten büyük değer katmış eserler olsa da inşaat mühendisliği anlamında da gerçekten
oldukça değerli eserlerdir. Ustalık eseri Selimiye Camii olan Osmanlı'nın baş mimarı ünvanlı inşaat mühendisi Koca Sinan ya da bilinen diğer adıyla Mimar Sinan'ın en önemli eserleri şunlar: Süleymaniye Camii, Haseki Külliyesi, Haseki Camii, Selimiye Camii, Eski Valide Camii, Mihrimah Sultan Külliyesi ve Mihrimah Sultan Camisi. Tabii pek çok eseri var. Bunlardan bazılarını da yine açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Forbes Türkiye'nin 2017 listesine göre Türkiye'nin en zengin 3. kişisi olan Enka Şirketler grubunun sahibi yüksek inşaat mühendisi Şarık Tara listemize giren isimlerden. Kendisi 2018 yılında vefat etti. Alman inşaat mühendisi Konrad Zuse 1936 yılında Z1 isimli programlanabilir bilgisayarı icat etti. Diğer bir deyişle modern anlamda bilgisayarın mucidi de yine bir inşaat mühendisi Konrad Zuse'dir. Gelelim Türk siyaset tarihinin önemli figürlerinden birine, Süleyman Demirel. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Süleyman Demirel de bir inşaat mühendisi. 1993 ile 2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Süleyman Demirel toplamda 10 yıl aşkın süreyle de başbakanlık yaptı. 2015 yılında vefat eden Süleyman Demirel de yine listemize giren ünlü inşaat mühendislerinden. 1996 ile 2004 yılları arasında Filistin Devlet Başkanlığı görevini yürüten Yaser Arafat da yine ünlü inşaat mühendislerinden. 2005 ile 2013 yılları arasında İran'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ahmadinejad, 2003 ile 2005 yılları arasındaysa Tahran'ın belediye başkanıydı. Ahmadinejad da listemize giren inşaat mühendislerinden. Herbert Hoover. Telaffuzunu yanlış yapmış olabilirim. Bilmiyorum telaffuzunun nasıl yapıldığını. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin 31. başkanı olan Hoover bir inşaat mühendisiydi ve Roosevelt'ten hemen önce başkanlık görevini yürüten Hoover Stanford mezunuydu. Hu Jintao. Çin'in 6. devlet başkanı olan Hu Jintao 2003 ile 2013 yılları arasında görev yaptı. İnşaat mühendisliğinin dallarından biri olan hidrolik ana bilim dalında uzmandı. Fidel Ramos. Filipin'in 12. devlet başkanı olan Ramos, inşaat mühendisliği mesleğinin yanında aynı zamanda generaldi. Kore ve Vietnam savaşlarında savaştı. Filipinler her iki savaşta da Amerika Birleşik Devletleri ile aynı tarafta yer alan ülkeydi. Sukarno. Endonezya'nın bağımsızlık hareketinin önderi, devrimci bir lider olan Sukarno aynı zamanda Endonezya'nın ilk devlet başkanıydı. Kendisi yine bir inşaat mühendisi. Juan Carlos Wasmosy. 1993 ile 1998 yılları arasında Paraguay devlet başkanı olan Wasmosy yine bir inşaat mühendisi. Kendisi ülkenin özgürce seçilmiş ilk başkanı oldu. Boris Yeltsin. Rusya'nın ilk devlet başkanı ve başbakanı olan Boris Yeltsin de inşaat mühendisi ünlülerden. Kendisinin yerine 1999 yılında Vladimir Putin geldi. 11 Eylül saldırılarında İkiz Kuleleri hedef almasıyla bilinen Usame Bin Laden de yine bir inşaat mühendisi. İyi inşaat mühendisleri olduğu gibi kötü inşaat mühendisleri de var. Kahramanmaraş merkezi depremlerde gördüğümüz üzere şantiyeye gitmeden sırf para karşılığı imza atan şantiye şefi, fason proje çizen inşaat mühendisi, fason projeye imza atan inşaat mühendisi, diplomasını kiralayıp yapı denetim görevine yerine getirmeyen yapı denetim mühendisi. Aslında bunların hiçbirinin Usame Bin Laden'den bir farkı yok baktığınız zaman. Videoda saydığım bu isimler dışında şarkılarıyla bilinen Mircan Kaya, Arjantin eski devlet başkanı Mauricio Macri, en yüksek IQ seviyesine sahip insanlardan biri olan ve bu konuda Guinness Rekorlar kitabına giren Kim Jong-yong, Burj Khalifa'nın mühendisi William Baker, Romalı general ve siyaset adamı Marcus Vipsantius Agrippa, Koç Holding eski CEO'su Bülent Bulgurlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 69. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da yine ünlü inşaat mühendislerinden. Bu videodaki listeyi uzatmak mümkün. İnşaat mühendisleri analitik düşünme becerileri sayesinde kendilerini ön plana çıkaran ve alanlarında başarılı olabilen isimler. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz kişiler varsa yorum bölümüne yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca unutmadan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videodan hemen önce de 10.000 barajını aşmış bulunmaktayız. Bunun da mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.